Bu hayatın tadı ve safhası kişinin iman derecesine göre olur. İman derecemiz de aklımıza göre olur. Çünkü aklı kamil olan kimsenin nefsini mahkum edebilmesi mümkün olur. Aklı hafif olan kimse nefsine hükmedemez. Ve oruç bize nefsimize hükmedebilecek kuvveti bahşeder. Onun içindir ki milledün Adem aleyhissalatu vesselam'dan itibaren geçmiş olan bütün ümmetlere Cenab-ı Allah orucu farz etmiştir. Oruç iradeyi takviye ettiği için emrolunmuştur. Oruca dayanamam diyen kimselerin iradeleri sıfırdadır. Ve onlar her şerrin içerisine sürüklenebilirler. Hiçbir mukavemetleri yoktur. Öyleyse şimdi önümüzde birkaç günlük mesafe kalmıştır mübarek Ramazan-ı Şerif'e gelmeye. İnşallah şimdiden biz bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in Cenab-ı Hakk'ın emri üzerine bize teklif etmiş olduğu orucu ve aleyhissalatu vesselamın bize sünnet olarak bildirmiş olduğu nafile namazlarını, teravih namazlarını kılmaya şimdiden niyet edelim. Elbette ki kişinin niyeti amelinden hayırlıdır. Biz ilel ebed dünyada durursak ilel ebed Cenab-ı Hakk'a itaat etmeye niyetliyiz. Kaç günlük veya kaç aylık veya kaç yıllık ömrümüz olduğunu bilmiyoruz. Lakin bizim niyetimiz eğer Cenab-ı Allah bizi bu yeryüzünde ebedi yaşatacak olsa biz ebedi Cenab-ı Allah'ın kulluğuna niyet etmişiz. İşte bu niyettir ki bize güç verir. Ve niyet eden kimse Allah rızası için ben bu işi yapmaya niyet ettiğim anında Cenab-ı Allah o kimseye öyle bir satvet ve kuvvet ve kudret verir ki yeryüzündeki bütün insanların sayısınca şeytan gelse onların karşısına o kimseyi döndüremez. Niyette olan kuvvete bak sen. Niyet ettim Allah rızası için şunu yapmaya, bu orucu tutmaya, bu namazı kılmaya, şu abdesti almaya, şu guslu etmeye, şunu etmeye diyerekten Allah rızalığı için kul ağzını açıp da niyet eyledi mi, niyet bağladı mı, muhakkak Cenab-ı Hak'tan ona bir imdat yetişir, inayet yetişir ki bütün yeryüzündeki insanların sayısındaki şeytanlar gelip de onun Allah için attığı adımını yerinden kaldırıp geriye atmaya imkan bulamaz. Niyet. Buna dikkat edin. Evet biz haddi zatında aciziz. Estağfirullah. Ve kulikal insanu zayıfa. İnsan belki yaratılmış olan
bütün mahlukatın içerisinde en zayıfıdır. İnsan zayıf yaratılmıştır. Ondan dolayı Cenab-ı Allah bize her amelde, her hizmette niyeti farz kılmıştır. Niyet farzdır. Kalpten niyet bağlaması, azmetmesi farzdır. Niyet sünnettir dediğimiz dilimizin söylemesidir. Niyet ettim Allah rızası için efendim abdest almaya, oruç tutmaya demek sünnettir de kalbin o fiilin üzerinde bağlanıp durması o farzdır. Niyetsiz amel sahih değil. Makbul değil. Öyleyse ey müminler, her şeyin kolayı vardır. Ve biz zayıf olduğumuz için Cenab-ı Allah bize öyle bir vüsatlı, geniş kapı açmış ve buyurmuş ki size lüzum eden kuvveti alabilmeniz için size ben buyuruyorum, benim için, benim adıma işlemeye siz niyet yapınız. Bitti. Madem ki benim adıma sen yaşıyorsun. Yaşam derler, hayat. Hayatını sürdürüyorsun. Öyleyse sana yardım etmek, madem ki benim içindir, senin hayatın inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin la şerike leh. Talim ediyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'ında bize İbrahim peygamberin lisanından namazımda, manasiki hacda olan bütün hizmetler, yani Cenab-ı Hakk'a ibadet babında yapılacak olan her hizmet sanadır, senin içindir. Ve hayati ve memati, hayatım, benim yaşamam da senin içindir. Ben nefsim için yaşamıyorum. Yemek içmek için yaşayanlara ne demek lazımdır? Nefsimin keyfi için yaşamıyorum. Ve mahyaya ve memati, benim yaşamam da ölmem de senin içindir. Ben senin içinim ya Rabbi. İşte imanın kemali zirvesi odur. Sen kimin için yaşarsın? Dünyayı toplamak için yaşarız. Bir yere yaramaz o kimse. Kimin için yaşadın ey kulum? Diyecek Allah yarın kıyamette. Yaşadık ya Rabbi, bir tane diktik, 2 tane diktik, 3 tane diktik. Efendim şunu yaptık, bunu ettik. Onu mu cevap vereceksin Cenab-ı Allah'a? Biz Allah için yaşamaya emrolunmuş olan kimseleriz. İbrahim peygamberin lisanından ümmeti Muhammed'i kullarına talim ediyor Cenab-ı Allah. Ümmeti Muhammed'i kullarım benim için yaşasınlar. Benim için yaşadıkları vakitte İbrahim Halilime ben ateşi gülistan yaptım. Dünya ateşe yansa oradan bir bulut geliyormuş. Millet eserlendi. Bulutun hepsi düşse o Allah için olan adama dokunmaz ki. O mümin 7 cehennemin ateşini söndürür. Bunların ateşi ne? Cehennemin üzerinden geçerken mümine cehennem seslenir, acele geç ey mümin, senin iman nurun benim ateşimi söndürüyor. Binaenaleyh tek mümin, tek iman sahibi cehennemde kalsa ebedi onun için kalamaz. Kalırsa cehennem sönecek. O mümine nasıl dokunacak? Bunların
atomu yahut şu zehirli bulut geliyormuş, gelmiyormuş. O gibi şeylerden kalbine ürküntü gelen adamda da imanın zafiyeti var, hastalık var. Hastadır o kimseler. İşin senin onunla mı Allah'la mı? Madem ki kulum benim için yaşıyor, öyleyse lüzum edeni ben ona vereyim. Zahirde de vereyim, batında da vereyim. Allah için yaşayınız. Çünkü değer. Allah için yaşamak değer. Başka şey için yaşamak değmez. Ve minallahi tevfik. Allah bizi kendisi için yaşayan, kendi yolunda kendini verenlerden eylesin. Bi hürmetil Habib ve bi hürmetil Fatiha. Bu sultanım bu sohbete dair olarak bizim kalbimize vermiş olduğu sözlerden biraz şerh yapılmıştır burada. Allah bu sultanın da derecatını âli eylesin.